Buz üzerinde oynanan ve strateji, beceri ve takım çalışması gerektiren bu spor, buz üzerinde satranç olarak da adlandırılır. Kökeni 16. yüzyıl İskoçya'sına dayanan curling, özellikle kış olimpiyatlarında popülerlik kazanmış ve dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Bu videoda curling sporunun ne olduğu, nasıl oynandığı, tarihçesi, kuralları, ekipmanları ve stratejileri detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Curling, 42 metre uzunluğunda, 4,3 metre genişliğinde bir buz pisti üzerinde, 4'er kişilik iki takım arasında oynanan bir takım sporudur. Oyunun temel amacı, granitten yapılmış 19,96 kilogram ağırlığındaki dairesel taşları, buz üzerinde kaydırarak, pistin diğer ucunda yer alan hedef bölgeye, yani ev adı verilen dairesel alana mümkün olduğunca yakın bir şekilde yerleştirmektir. Curling taşları iki zıt renkte tasarlanır. Genellikle kırmızı, mavi, sarı gibi renkler kullanılır. Oyuncular, özel curling ayakkabıları kullanır. Bir ayakkabının tabanı kaygan, diğerinin tabanı tutucudur. İngilizce curling ismi, taşın kayarken kendi etrafında dönmesi ve kavisli bir yol izlemesinden gelir. Bu kavis, oyuncuların stratejik atışlarıyla ve süpürme tekniğiyle kontrol edilir. Curling, hem fiziksel hem de zihinsel beceriler gerektirir. Oyuncular, taşları hassas bir şekilde hedefe yönlendirmek için güç, denge ve koordinasyon kullanırken, aynı zamanda stratejik planlama ve rakip takımın hamlelerini öngörme yeteneğine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, curling sıklıkla satranca benzetilir. Çünkü her atışın ardında derin bir taktiksel düşünce yatar. Curling'in kökeni 16. yüzyıl İskoçya'sına dayanır. Tarihi kayıtlar, 1541 yılında İskoçya'daki Paisley Manastırı yakınlarında donmuş göletlerde taşlarla oynanan bir oyundan bahseder. Ayrıca 1565 yılında Flaman ressam Peter Bruegel'in tablolarında dönemin köylülerinin buz üzerinde curling benzeri bir oyun oynadığı resmedilmiştir. O dönemde taşlar, nehirlerden toplanan düz tabanlı kayalar olup, bugünkü standart granit taşlardan farklıydı. Oyuncular, taşların hareketini kontrol etmek için sınırlı imkanlara sahipti ve oyun daha çok şansa dayalıydı. Curling, İskoç göçmenler aracılığıyla özellikle Kanada'ya yayılmış ve burada büyük bir popülerlik kazanmıştır. 1807'de kurulan Royal Montreal Curling Club, Kuzey Amerika'daki en eski spor kulübü olarak bilinir. Spor, 1924 kış olimpiyatlarında ilk kez resmi olarak yer almış, ancak 1998 Nagano kış olimpiyatlarına kadar düzenli bir olimpik spor haline gelmemiştir. Bugün, Dünya Curling Federasyonu ve Avrupa Curling Federasyonu gibi kuruluşlar tarafından yönetilen curling, Kanada, İskoçya, İsveç, İsviçre ve diğer birçok ülkede popülerdir. Curling, iki takım arasında genellikle 8 veya 10 end üzerinden oynanır. Her takım sırayla 8 taş atar ve her oyuncu bir endde 2 taş atma hakkına sahiptir. Oyunun amacı, taşları ev adı verilen hedef alanın merkezine mümkün olduğunca yakın bir şekilde yerleştirmektir. Puanlama, her endin sonunda evin merkezine en yakın taşlara göre yapılır. Her curling takımı 4 oyuncudan oluşur ve her oyuncunun belirli bir rolü vardır. Lead, ilk 2 taşı atan oyuncudur. Genellikle oyunun başlangıcında stratejik taşlar, örneğin guard taşları, yerleştirir ve ardından süpürme yapar. Second, ikinci sırada taş atan oyuncudur. Hem savunma hem de saldırı hamlelerini destekler ve süpürme görevini üstlenir. Third, vice skip, üçüncü sırada taş atan oyuncudur. Takım kaptanına stratejik kararlar konusunda yardımcı olur ve süpürme yapar. Skip, takım kaptanıdır. Stratejiyi belirler, son 2 taşı atar ve atışlar sırasında diğer oyuncuları yönlendirir. Curling, 42 metre uzunluğunda, 4,3 metre genişliğinde bir buz pisti üzerinde oynanır. Pistin her iki ucunda, 3,66 metre çapında dairesel hedef alanlar, yani evler bulunur. Evin merkezi düğme olarak adlandırılır ve taşların mümkün olduğunca bu noktaya yakın durdurulması hedeflenir. Pistin yüzeyi, pebble adı verilen küçük su damlacıklarıyla kaplıdır. Bu, taşların kontrollü bir şekilde kaymasını sağlar. Oyuncular, hak adı verilen bir başlangıç noktasında durarak taşları kaydırır. Atış, genellikle kayma hareketiyle yapılır. Ancak zorunlu değildir. Taş, hok çizgisini geçmeden önce oyuncunun elinden çıkmalıdır. Aksi takdirde atış faul sayılır. Taşın hızı ve yönü, atış sırasında oyuncunun bilek hareketiyle inaturn veya outurn ve süpürme işlemiyle kontrol edilir. Süpürme, taşın önündeki buzu fırçalarla temizleyerek sürtünmeyi azaltır ve taşın daha uzağa gitmesini veya yön değiştirmesini sağlar. Süpürme, curling'in en dikkat çekici özelliklerinden biridir.
İki oyuncu, atılan taşın önünde süpürgelerle buzu süpürerek taşın hızını ve yörüngesini ayarlar. Bu işlem, taşın kavis yapmasını sağlar ve stratejik olarak büyük önem taşır. Her endin sonunda, evin merkezine en yakın taşlara göre puanlama yapılır. Yalnızca evin içinde yer alan taşlar puanlama için değerlendirilir. Merkeze en yakın taş 1 puan kazandırır. Eğer bir takımın birden fazla taşı, rakip takımın en yakın taşından daha yakınsa, her taş için 1 puan alır. Sadece bir takım her endede puan alabilir. Eşitlik durumunda, o endede puan verilmez. Her endede son taşı atma hakkı, çekiç olarak adlandırılır ve stratejik bir avantaj sağlar. Çekiç hakkı, genellikle bir önceki endede puan alamayan takıma verilir. Oyuncular, hok çizgisini geçmeden taşı bırakmalıdır. Çizgiyi geçen atışlar faul sayılır ve puanlama için dikkate alınmaz. Atış süresi sınırlıdır. Oyuncular, belirlenen süre içinde atış yapmazsa haklarını kaybeder ve sıra rakip takıma geçer. Taş kırılırsa, en büyük parçasının konumu puanlama için dikkate alınır. Resmi maçlar genellikle 10 endten oluşur. Ancak eğlence amaçlı oyunlar 6 veya 8 end ile oynanabilir. Maç berabere biterse bir uzatma endi, tiebiak, oynanır. Her takım, maç boyunca bir mola hakkına sahiptir ve mola süresi 60 saniyedir. Curling, centilmenlik ruhuyla oynanır. Oyuncular, kendi faullerini bildirmekle yükümlüdür. Rakip takımın hatasını kutlamak veya aşırı sevinç göstermek yasaktır. Mağlubiyeti kabul eden takım, maçı erken bitirebilir. Bu, onurlu bir davranış olarak görülür. Curling, özel ekipmanlar gerektiren bir spordur. İşte temel ekipmanlar. Curling taşları, 19,96 kilogram ağırlığında, granitten yapılmış dairesel taşlardır. Genellikle İskoçya'daki Ailsa Craig adasından elde edilen granitten üretilir. Taşların alt yüzeyi konkavdır ve sadece 6-12 mm arasında bir yüzey buza temas eder. Süpürgeler, karbon fiber veya fiberglass gibi hafif malzemelerden yapılır. Taşın hızını ve yönünü kontrol etmek için kullanılır. Ayakkabılar, bir tabanı kaygan diğer tabanı tutucu olan özel ayakkabılar, oyuncuların buz üzerinde denge sağlamasını ve kaymasını kolaylaştırır. Dağıtım sopaları, engelli veya eğilemeyen oyuncular için tasarlanmış sopalar, taşın elle, temas etmeden atılmasını sağlar. Kontrol ölçer, taşların evdeki konumunu ölçmek için kullanılır. Curling, strateji ve taktiklerin ön planda olduğu bir spordur. İşte bazı temel stratejiler ve teknik terimler. Guard, rakip takımın taşlarını engellemek veya kendi taşlarını korumak için evin önüne yerleştirilen taş. Draw, taşı evin içine hassas bir şekilde yerleştirmek için yapılan yavaş atış. Tie-out, rakip takımın taşını evden çıkarmak için yapılan sert atış. Sweep-in, taşın hızını ve yönünü kontrol etmek için buzu süpürme işlemi. In-turn, out-turn, taşın sapının döndürülme yönüne göre atış türleri. Sağ elini kullanan oyuncular için saat yönü in-turn, ters yön out-turn'dür. Hammer, son atış hakkı, stratejik bir avantaj sağlar. Stratejiler, rakip takımın taşlarını engellemek, kendi taşlarını merkeze yakın tutmak ve çekiç hakkını etkili kullanmak üzerine kuruludur. Skip, takımın stratejisini belirler ve atışlar sırasında oyuncuları yönlendirir. Curling, özellikle Kanada, İskoçya, İsveç ve İsviçre gibi soğuk iklimli ülkelerde popülerdir. Ancak son yıllarda dünya genelinde ve Türkiye'de de ilgi artmaktadır. Türkiye'de curling, Türkiye Buz Pateni Federasyonu bünyesinde organize edilmektedir. Erzurum'daki Curling Arena, ülkede bu sporun gelişimine katkı sağlayan önemli bir tesistir. Gençler arasında popülerlik kazanan bu spor, zeka ve strateji gerektiren yapısıyla özellikle eğitim kurumlarında önerilmektedir. Sonuç olarak, curling, strateji, beceri ve takım çalışmasının eşsiz bir kombinasyonunu sunan büyüleyici bir kış sporudur. Buz üzerinde satranç olarak adlandırılan bu spor, hem oyunculara hem de izleyicilere heyecan verici anlar yaşatır. 16. yüzyılda İskoçya'da başlayan bu oyun, bugün dünya çapında milyonlarca hayranı olan bir olimpik spor haline gelmiştir. Gerek profesyonel müsabakalarda gerekse flör curling gibi amatör versiyonlarda, curling her yaştan insana hitap eden bir spordur. Türkiye'de de giderek yaygınlaşan bu spor, zihinsel ve fiziksel gelişime katkıda bulunurken, takım ruhunu güçlendiren bir deneyim sunar. Bunun gibi içeriklerimizin devamının gelmesini istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlamayı lütfen unutmayın.